Soğuk bir kış akşamıydı. Rüzgar dar sokakların arasından geçerken uğultusunu adeta her duvara çarpıp geri döndürüyor. Gecenin sessizliğini daha da derinleştiriyordu. İnsanlar evlerine çekilmiş, sıcak odalarında huzuru ararken bir evin içinde yaşananlar o huzurun aslında ne kadar kırılgan olduğunu kimseye fark ettirmeden yavaş yavaş yok ediyordu. Elif dışarıdan bakıldığında hayatı yolunda giden genç bir kadındı. Güzel bir evi, iyi bir eşi vardı. Üstelik evlendiği adamın annesi de herkesin imrendiği türden bir kadındı. Mahallede kimse onun hakkında kötü bir söz söylemezdi. Fatma Hanım, sessizliğiyle bile huzur veren, kimseyi kırmayan, kimsenin arkasından konuşmayan, elinden geldiğince herkese yardım etmeye çalışan biriydi. Elif'i de ilk gördüğü andan itibaren bağrına basmış. Ona gelin gibi değil, öz kızı gibi davranmıştı. İlk zamanlar Elif de bunun farkındaydı. Hatta arkadaşlarını anlatırken yüzünde hafif bir gurur olurdu. Ben çok şanslıyım derdi. Kaynana değil, sanki ikinci annem gibi. Ama insan sürekli gördüğü iyiliği zamanla sıradan sanmaya başlar. Başta minnet duyduğu şeyler zamanla beklentiye dönüşür. Beklenti karşılanmadığında ise yerini rahatsızlığa bırakır. Elif'in iç dünyasında da fark ettirmeden böyle bir değişim başlamıştı. Fatma Hanım'ın sabah erkenden kalkıp kahvaltı hazırlaması artık ona bir incelik gibi görünmüyordu. Aksine ben yapamıyor muyum diye düşündüğü bir duruma dönüşmüştü. Evdeki varlığı Elif'e sanki sürekli bir gözetim altındaymış hissi veriyordu. Oysa Fatma Hanım ne karışıyor ne de müdahale ediyordu. Sadece oradaydı. Ama bazen birinin sadece orada olması bile huzursuz bir kalp için yeterince ağır gelebilir. Günler geçtikçe Elif'in tahammülü azaldı. Küçük şeyler büyümeye başladı. Fatma Hanım'ın sessizliği bile Elif'i rahatsız eder oldu. İçinden sık sık aynı cümleyi geçiriyordu. Bu ev benim, neden hala burada? Bu düşünce zamanla bir his olmaktan çıkıp bir öfkeye dönüştü. Bir gün mutfakta bulaşıkları yıkarken suyun sesiyle karışan düşünceleri zihnini doldurmuştu. O sırada Fatma Hanım yavaş adımlarla yanına geldi. Yüzünde her zamanki o yumuşak ifade vardı. "Yoruldun mu kızım? Bırak ben devam edeyim." dediğinde aslında niyeti sadece yardımcı olmaktı. Ama bazı sözler yanlış zamanda söylendiğinde bambaşka anlamlara bürünebilir. Elif bir anda elindeki tabağı sertçe lavaboya bıraktı. Suyun sıçramasıyla birlikte sesi de yükseldi. "Ben çocuk muyum? Her şeye karışmak zorunda mısın?" dedi. Bu söz sadece bir tepki değildi. Günlerdir biriken her şeyin dışa vurumuydu. Fatma Hanım bir an durdu. Gözlerinde kısa bir şaşkınlık belirdi ama hemen toparlandı. "Sadece yardım etmek istemiştim," dedi. Sesi neredeyse fısıltı gibiydi. Ama Elif artık durabilecek bir yerde değildi. İçindeki huzursuzluk kendine bir hedef bulmuştu. "Yardım falan istemiyorum. Bu evde rahat nefes alamıyorum," diye bağırdı. O an evin duvarları bu sözleri içine çekti ama etkisi kalplerde kaldı. Akşam olduğunda gerginlik daha da arttı. Elif'in eşi ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Ortamı sakinleştirmek istiyordu. Ama Elif'in kararlılığı sertleşmişti. Tartışma büyüdü. Sesler yükseldi. Cümleler kırıcı hale geldi. Ve sonunda Elif geri dönüşü olmayan o cümleyi söyledi. "Ya o gider, ya ben." Bu cümle sadece bir tercih değildi. Bir hayatın yönünü değiştiren bir karardı. Ev bir anda sessizliğe büründü. Fatma Hanım başını eğdi. Ne itiraz etti ne de kendini savundu. Sanki bu anı uzun zamandır bekliyormuş gibi sakin bir şekilde odasına yöneldi. Dolabını açtı. Yılların biriktirdiği eşyalarına baktı. Her birinin içinde anılar vardı ama o an hiçbirine tutunmadı. Küçük bir valiz aldı. Gerekli birkaç parça eşya koydu ve kapıya doğru yürüdü. Kapının önünde durduğunda arkasını döndü. Gözleri Elif'i buldu ama o bakışta ne öfke vardı ne de sitem. Sadece derin bir hüzün ve kabulleniş vardı. Yavaşça konuştu. "İnsan bazen
kapıyı başkasına kapattığını sanır ama aslında kendi kaderine kapatır. Kapı kapandı. O an belki her şey bitmiş gibi görünüyordu ama aslında her şey yeni başlıyordu. İlk günlerde Elif kendini rahatlamış hissetti. Ev artık tamamen onundu. İstediği gibi davranabiliyor. Kimseye hesap vermiyordu. Ama bu rahatlık uzun sürmedi. Evdeki sessizlik zamanla huzur vermek yerine rahatsız etmeye başladı. Eşiyle olan ilişkisi de değişmişti. Aralarındaki sıcaklık azalmış. Konuşmalar yüzeysel hale gelmişti. Çünkü bazı eksiklikler vardır. Varlığı fark edilmez ama yokluğu her şeyi değiştirir. Günler haftalara, haftalar aylara dönüştü. Elif'in hayatında her şey yavaş yavaş ters gitmeye başladı. İş yerinde sorunlar çıktı. Önceden kolayca çözdüğü şeyler artık büyüyor, kontrolünden çıkıyordu. Arkadaşlarıyla arası açıldı. Kendini yalnız hissetmeye başladı. Ama bunu kabullenmek yerine içten içe daha da sertleşti. Bu sırada Fatma Hanım küçük bir kiralık odada yaşamaya başlamıştı. Yaşı ilerlemiş olmasına rağmen kimseye yük olmamaya çalışıyor. Kendi işini kendi görüyordu. Ama onu tanıyanlar yine aynı şeyi söylüyordu. Bu kadın değişmez. Çünkü o yaşadığı kırgınlığa rağmen insanlara yardım etmeye devam ediyordu. Komşusunun çocuğuna bakıyor, hasta birine çorba götürüyor. Kimseye derdini anlatmadan yaşamını sürdürüyordu. Aradan yıllar geçti. Elif'in hayatı artık tamamen değişmişti. Eşiyle yolları ayrılmış. Maddi sıkıntılar başlamış. Dost sandığı insanlar birer birer uzaklaşmıştı. En sonunda yalnız kaldı. Gerçek anlamda yalnız. Ne kapısını çalan vardı ne de halini soran. Bir gün hastalandı. Yatakta uzanırken odanın sessizliği kulaklarını çınlatıyordu. O an anladı. İnsanın en büyük cezası bazen yalnızlıktır. Saatler geçti, kimse gelmedi. O an içinden geçen tek şey şuydu. Keşke. Tam o sırada kapı çaldı. Yavaşça kalktı. Adımları güçsüzdü. Kapıyı açtığında karşısında gördüğü kişi, yıllar önce kendi elleriyle hayatından çıkardığı kişiydi. Fatma Hanım. Elinde bir kap çorba vardı. Yüzünde ise yıllar geçse de değişmeyen o sakin ifade. Elif'in gözleri doldu. Sesi titreyerek konuştu. Bunca şeye rağmen neden geldin? Fatma Hanım içeri girdi, çorbayı masaya bıraktı ve yavaşça ona baktı. İyilik karşılık beklenerek yapılmaz, dedi. Ama insan yaptığı kötülüğün karşılığını er ya da geç görür. Elif artık kendini tutamadı. Gözyaşları yüzünden süzülürken yıllardır içinde biriken pişmanlık ilk kez bu kadar ağır hissediliyordu. O gün Elif bir şeyi çok net anladı. Bazı kapılar kapanır. Ama asıl önemli olan kalbin kapısını kapatmamak. Elif'in gözlerinden süzülen yaşlar durmak bilmiyordu. Yıllardır içinde biriktirdiği pişmanlık o küçücük odanın içinde ağır bir yük gibi üzerine çökmüştü. Konuşmak istiyordu ama kelimeler boğazına düğümlenmişti. İnsan bazen özür dilemek ister ama nereden başlayacağını bilemez. Çünkü yapılan hatanın büyüklüğü söylenecek her sözü eksik bırakır. Fatma Hanım ise her zamanki gibi sakindi. Sanki yıllar önce yaşananlar hiç olmamış, sanki kalbi hiç kırılmamış gibi davranıyordu. Ama aslında bazı insanlar kırıldığını belli etmez. Sadece kalbinin bir köşesine sessizce gömer. Elif titreyen bir sesle, güçlükle konuşabildi. Ben sana çok büyük haksızlık yaptım. Cümle yarım kaldı. Çünkü devamını getirmek kolay değildi. İnsan bazen yaptığı şeyleri hatırladıkça kendi kendine bile tahammül edemez hale gelir. Fatma Hanım derin bir nefes aldı. Gözlerini Elif'in yüzünde gezdirdi. O yüz artık eskisi gibi değildi. Zaman, pişmanlık ve yalnızlık insanın yüzüne görünmeyen çizgiler çizer. Ve o çizgiler yaşananların en sessiz tanığı olur. Geçmişi değiştiremeyiz, dedi yavaşça. Ama ondan ders alabiliriz. Bu söz Elif'in içine işledi. Çünkü o güne kadar hayatında ilk defa biri ona kızmadan, bağırmadan, hesap sormadan bir ders veriyordu. Elif yatağın kenarına oturdu. Ellerine baktı. Bir zamanlar her şeyi kontrol edebileceğini sandığı o eller şimdi titriyordu. Ben her şeyi kaybettim.
dedi. Eşimi, huzurumu, dostlarımı. Hepsi gitti. Bir an durdu. Gözleri doldu. Belki de hepsini ben kaybettim. Fatma Hanım sessizce onu dinliyordu. Çünkü bazı anlarda konuşmak değil, dinlemek gerekir. İnsan en çok da kendi cümlelerinden ders çıkarır. O gece Fatma Hanım Elif'in yanında kaldı. Çorba içirdi, ilaçlarını verdi, başında bekledi. Yıllar önce Elif hasta olduğunda yaptığı gibi, hiçbir şeyi değiştirmeden, hiçbir şeyi eksiltmeden. Ama bu kez fark vardı. Bu kez Elif farkındaydı. Gece ilerledikçe Elif uykuya daldı. Yüzündeki gerginlik biraz olsun azalmıştı. Belki de yıllar sonra ilk defa kendini tamamen yalnız hissetmiyordu. Fatma Hanım pencerenin kenarına oturdu. Dışarı baktı. Sokak lambasının solgun ışığı boş sokakları aydınlatıyordu. Hayatında çok şey yaşamıştı. Kırılmıştı, incinmişti ama yine de kalbini sertleştirmemişti. Çünkü o biliyordu. İnsan başkasına ne yaparsa aslında en çok kendine yapar. Sabah olduğunda Elif gözlerini açtı. Bir an nerede olduğunu anlamaya çalıştı. Sonra olanları hatırladı. Başını yana çevirdiğinde Fatma Hanım'ı sandalyede uyuyakalmış halde gördü. İşte o an içinde bir şey değişti. Bu sadece bir pişmanlık değildi artık. Bu bir fark edişti. Geç gelen ama derin bir fark ediş. Yavaşça kalktı. Üzerine bir battaniye aldı ve Fatma Hanım'ın omuzlarına örttü. Belki küçük bir hareketti ama Elif için büyük bir adımdı. Çünkü insan değişmeye küçük adımlarla başlar. Günler geçtikçe Elif yavaş yavaş iyileşti. Ama asıl iyileşme bedeni değil, kalbinde oluyordu. Artık daha az konuşuyor, daha çok düşünüyordu. Geçmişte yaptığı hataları tek tek hatırlıyor, her birinin ağırlığını hissediyordu. Bir gün cesaretini topladı. "Eğer istersen," dedi. Sesi çekingen bir çocuk gibiydi. "Benimle kalabilirsin." Bu teklif yıllar önce kovduğu birine yapılan geç kalmış bir davetti. Fatma Hanım hafifçe gülümsedi. "Kalmak önemli değil kızım," dedi. "Önemli olan kalbinin kapısını açık tutabilmek." Elif bu sözü uzun süre düşündü. Çünkü artık anlıyordu. Mesele aynı evde olmak değil, aynı kalpte yer bulabilmekti. Zamanla Elif hayatını toparlamaya başladı. Küçük bir iş buldu. Yeniden ayakta durmaya çalıştı. Ama bu sefer farklıydı. Artık kimseye yukarıdan bakmıyor, kimseyi küçümsemiyor. En önemlisi de yapılan iyiliği sıradan görmüyordu. Bir gün kapı çaldı. Elif açtığında karşısında yaşlı bir kadın vardı. Yardıma ihtiyacı olduğu belliydi. Eskiden olsa belki görmezden gelirdi. Ama bu kez durdu. Bir an Fatma Hanım'ı düşündü. Sonra kapıyı sonuna kadar açtı. "Buyurun," dedi. İşte o an yıllar önce kapanan bir kapı gerçekten açılmış oldu. Ve Elif sonunda şunu öğrendi. İnsan yaptığı hatalarla değil, o hatalardan sonra ne yaptığıyla hatırlanır. Ama bazı dersler vardır. Çok geç öğrenilir ve bedeli bir ömür boyunca unutulmaz.